Merhabalar, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaş da Mia Hanım olur. Bugün bir tane takipçim iki posta birden bahsetti. Bir tane de ev turu yapsana artık. Aslında zaten yapmıştım ama ciddi anlamda çok fazla bitki aldım son zamanlarda. O yüzden bir yaz öncesi, bahar dönemi bir ev turundan ziyade bir bitki alanını dün de yeniden tasarımını yaptım. Böyle birazcık yer değişikliği yaptım. Bununla ilgili bir görsel video paylaşayım dedim. Böyle hep beraber bir gezelim. Bitkiler hakkında bilgiler vereyim. İşte ne istiyorlar, ışık istekleri nasıl, sulama düzenleri nasıl başa çıkıyorum, zorlanıyor muyum, kolay mı başa çıkıyorum, onlardan bahsedeyim dedim. Kımıl zararlımız da geldi. O da bizle beraber bugün gezecek muhtemelen. Asistanlığımı yapacak. Değil mi? Anne. Hadi başlayalım o zaman. Evet, öncelikle benim en çok sevdiğim köşe olan Philodendron köşesi olarak adlandırdığım kısımdan başlayacağım ama evin önceki halini bilenler bilir. Masa burada değildi. Buraya almak istedim çünkü eski yerinde geçişi bayağı bir daraltıyordu. Şimdi Philodendronlar normalde az ışığı tolere edebilen bitkiler grubunda sayılıyorlar ama koyu renkli olan, yani koyu renk yapraklara sahip olanlar. Ama ben tabii böyle aydınlık bir alan avantajım olduğu için iç kısımlara koymadım philodendronları. Her zaman böyle bu kısım mesela sabah güneşini alıyor çok güzel bir şekilde. Yani öğleye doğru güneşi değilim aslında. Direkt sabah güneşi de değil. Şu an mesela saat 10.30 civarı, 10 olmuştur. Şimdi yavaş yavaş güneş buraya geliyor. O zaman perdeyi çekeceğim çünkü yaprak yanması yaşama olasılıkları çok yüksek. Henüz ona alışık değiller. Şimdi şuradan bitkilerden geçebilirsem. Verrucos'un benim başımın belası, biliyorsunuz. Çok fazla bir böcek çeker. Zorlayan bitkilerden bir tanesi ama her şeye rağmen ölmeyen bir bitki ve seviyorum bu ufaklığı ya. Tüyleri de çıkmaya başladı. Şurada göstereyim. Büyüyor yavaş yavaş ufaklığım. Ve bakalım ne olacak. Mossball'lardan artık vazgeçmeye başladım. Çok az bitkide mossball bıraktım. Burada yupi var. Geçemiyorum. Yupi'nin de yeni yaprağı buradan geliyor. Bakın mesela Yupi'de çok fazla olur. Şu kristalleşmeleri umarım gösterebileceğim size. Şuradan göstereyim. Buradaki kristalleşmeleri görüyor musunuz? Bunlar çok normal arkadaşlar. Doğada bu bitkiler karıncaları çekmek suretiyle diğer böceklere karşı bir savaş veriyorlar. Karıncalar gelip diğer böcekleri yiyor ve bitki zararlarından koruyor diye düşünebilirsiniz. O yüzden bir risk değildir. Yaprakların üstünde de bazen benek böyle şeyler görürsünüz. Mesela bakın burada da gözüküyor. Benek gördüğünüz gibi. Bunlar çok normal. Bunlar tamamen kristalleşmeden kaynaklı. Tadına da bakabilirsiniz. Şeker tadında. Burada Florida Ghost güzelliği. Bu özellikle çok fazla ışık isteyen bir bitki çünkü klorofili çok az, tahmin edebileceğiniz gibi yeşil yaprağı çok az çünkü. Bundan kaynaklı da cama en yakın yere bunu konumlandırdım. Şöyle geçelim. Bu arkadaşı mossball'dan söktüm. Çünkü ciddi anlamda mossball'a bakım sağlamak beni çok zorluyor. Philodendron neymiş bu? White Knight. Bu white'lar bayağı bir karışıyor. Her zaman gibi pet şişede
saksımla en azından köklerin nasıl olduğunu görerek bir şekilde bakımını devam ettireceğim. Dekorasyonla ilgili de fikirler verebilirim aslında bugün. Şöyle, benim ev biraz daha bohem tarz olarak nitelendirilebilir. Daha doğal malzemelerin kullanıldığı bir ev. Sıcak renklerin hakim olduğu bir ev. Bu büyüme lambası hariç. Ben bu tarzı çok seviyorum. Çok rahat gözüküyor bence. Hani içinde yaşaması da gerçekten çok keyifli. Şimdi tasarım yaparken şeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu kısım için değil, burası bir raf. Ama örneğin biraz sonra geçeceğim oraya. Önce şu alttaki bitkilerden de bahsedeyim. Daha sonrasında benim için en önemli olan kısım ve peyzajda eğitim sırasında en çok üstüne durduğumuz kısımdan bahsedeceğim. Buraya geldiğimizde Freydek arkadaş, bu kırmızı örümcekle cebelleşiyoruz ama şu gördüğünüz izler mesela kırmızı örümcekten kaynaklı izler. Geçiyor, yeniden başlıyor. Alıştım artık ben bunun derdine. Böyle birazcık boynunu bükmüş gözüküyor. Yeni yaprağı da geliyor kuzum benim ya. Boynu bükmüş gözüküyor ama bu yaprakları taşıması zor olduğu için sanırım böyle. Çünkü hiçbir zaman ben dimdik duran bir Freydek görmedim. O yüzden çok umursamıyorum. Burada bir philodendronum daha var. Yeni yaprağı geliyor. Tripartitum olması gerekiyor bu. Gördüğünüz gibi mutlu mesut yaşıyorlar ve hani sayfamın herhalde en bilinen bitkisi regal. Alocasia regal shield. Şu güzelliğine bakar mısınız? Yeni yaprağı geliyor. Kaçıncı yaprağı bu bakalım? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. yaprağı geliyor şu an. Alokasyalarla ilgili zorluk yaşıyorsanız bakım videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu Maxicanum. Yazarken falan çok ilk defa sesli söylüyorum ya, bazılarında böyle isimlerinde şaşırıyorum. Bunu böyle tek yaprak olarak almıştım ama sonrasında topraktan yeniden yaprak verdi, filiz verdi ve 2 yaprak çıktı. Şöyle size güzelliği göstereyim. Arkası da bakar mısınız? Gerçekten çok keyifli. Dekorasyonu da bahsedeceğim demiştim. Şunu annem yaptı pet şişeden. 2 tane pet şişeyi böyle bitkileri yükseltmek için kullanabileceğiniz şeyler aslında, alternatifler. YouTube'da da videosunu bulabilirsiniz bence bunun nasıl yapılıyor diye. Şu mesela benim gofret kutusundan 2 tane gofret kutusunu üst üste koyup boyayıp işte silikonlayıp bitkileri yükseltmek için kullandığım şeylerden, malzemelerden. Kökleri gayet güzel. Philodendronların sulamasından bahsetmek istersem şöyle, çok vıcık vıcık toprak sevmiyorlar. O yüzden bakımları gerçekten çok kolay. Hani böyle kurumaya yakın sulamasını yapıyorum diyebilirim. Topraklarını kontrol ediyorum. Böyle çok fazla sulanmayı seven bitkiler değiller kesinlikle. Scumiferum yeni yaprağı geliyor bu arkadaşın da. Açamayacağım şimdi, zarar veririm. Bu arada ufak bir reklam olsun, ciddi anlamda şunları aldıktan sonra ben bu kısa mospollarda çok rahat ettim diyebilirim. Çiçek biberonu bu. Normalde toprak sulaması için kullanılıyor ama netle. Ben mospollar için denedim. Gerçekten çok işe yarıyor. Özellikle kısa mospollar için, uzunlarda çok işe yaramıyor ama mospol her daim nemli ve bitkiler çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Burada Adansoni var. Bu da filoların arasında karışmış bir ufaklık. Ay, şunun renginden de bahsedeceğim size. Ring of Fire'ın. Onu da göstermem lazım.
turuncu turuncu tatlılığa bakar mısınız? Ya çok şeker. Evet, sağ tarafa gelelim şimdi. Dediğim gibi doğal objeleri kullanmayı seviyorum. Kendi resimlerimi de aralara sıkıştırmayı seviyorum, yaptığım resimleri. Burada bir Latincesini hatırlayamayacağım. Rafi bir şey yazarım aşağıya. Minima olarak geçiyor. Hani mini monstera olarak geçiyor ama monstera ile alakası yok. Dün bunun yerini değiştirirken yeni yaprağının yarısını ne yazık ki koparttım. Yani normalde de buradaydı aslında. Masanın üstüne koydum ki böyle yerine alışmış hazır, hiç bozmayayım dedim yerini. Burada kalsın istedim. Burada da Alocasia Tiny Dancer var. Bakalım, bu da yeni aldığım bitkilerden. Arkada Mia'nın yaptığım resmi var ve sosyoloji dekanı küçük hediye var. Evet, bu kısım bu şekilde. Buraya geçiyorum. Monstera normalde şu taraftaydı. Biraz daha ışığı almak istedim bunu. Ve altına orman altı bitkilerinden marantalarımı yerleştirdim. Ben bu şekilde çok seviyorum. En azından toprak görmemiş oluyorum. Bunu da tasarım öğesi olarak düşünebilirsiniz. Tasarımla ilgili şunu söyleyecektim aslında. Tek sayılara dikkat edin arkadaşlar. Bizim peyzajda da en çok hani önem verilen ve üstünde durulan konulardan bir tanesidir bu tek sayılar. Bitkileri yerleştirirken de simetri eğer kullanmıyorsanız, özellikle de bir köşe yapacaksanız, mesela şöyle göstereyim. Şurayı 1 olarak düşünün ve 2, 3 şeklinde. Tabi burası tam olarak olmamış ama mesela şuraya bakalım. Lamba 1, bitki 2, Mia'nın tablosu 3. Tek sayı her zaman çok daha vurgulu durur. Gördüğünüz gibi yukarıda 3 tane bitki, 5 olur. Farklı boyutlarda bitkileri değerlendirmeye özellikle dikkat edin. Mesela burası birazcık benim gözümü rahatsız ediyor. Niye? Çünkü dümdüz geliyor ama yukarıda raf olduğu için ve daha yukarı çıktığımda hani ışıkla ilgili sorun yaşayacağı için burayı o şekilde yerleştiremiyorum ne yazık ki. Şurada mesela 1, 2, 3 tane büyük bitki şeklinde düşünebilirsiniz. Daima tek sayı kullanın. Hatta ben yazışmalarımda bile, emojilerim bile bu eğitimin verdiği bir şeyden kaynaklı olarak tek sayı şeklinde yapıyorum. 3 emoji, 1 emoji, 5 emoji kullanırım. Asla çift sayı olmaz. O da benim ufak bir takıntım oldu sanırım. Eğitim deformasyonu. Evet, şimdi bu kısma geçelim. Ben Rhipsalis koleksiyonuna başladım. Size de bununla ilgili biraz daha tecrübe edinip öğrendiğimde bilgisini vereceğim. Rhipsalislerin bakımının nasıl yapıldığını. Önce kendim bakmayı başarmam gerekiyor. Şimdi bakın mesela 3 tane küçüklü, işte boy farkı, aynı boy değil. Bu daha yüksek, sonra biraz daha alçak, sonra en küçük şeklinde. Bitkilerinizi yükseltici objeler de kullanabilirsiniz. Misal bunun içi kil bilyesi dolu. Şeyle ilgili de bir uyarıda bulunayım. Saksınız ya da toprak seviyeniz diyeyim, saksınızın çok aşağısında olmasın. Bu tabi biraz fazla yüksek olmuş ama şundan kaynaklı diyorum. Mesela bu saksı şu seviyede olsaydı hava akımını toprak alamıyor ve sonrasında ben kök çürümesi, işte toprağın kurumaması gibi sorunlarla çok fazla karşılaştım. Bu da ufak bir bilgi olsun. Aynı zamanda Rhipsalislerin haricinde Peperomia koleksiyonuna başladım. Gördüğünüz gibi Peperomia variegata, onun varyetesiz hali. İşte isimlerine daha tam alışamadım. Bu güzeller güzeli begonyam. Hatta bunu da şöyle göstereyim, çiçekleri geliyor. Bakalım nasıl olacak. Bunu daha yeni aldım çünkü.
şu gereksiz olmuş. Mesela. Evet, çilli begonya. Nepenthes. Bununla ilgili sizden tavsiye isteyeceğim. Yani Nepenthes bakan varsa bir türlü bunun şeylerini çıkartamıyorum ben. Ne diyorlar onlara? Anlayın işte. Şunları. Bu da kurudu artık gerçi ama. Ya bitki deli gibi coşuyor. Büyüyor ama şu an hiç aklıma gelmiyor ya. Onu çıkaramıyorum yani. Eğer tavsiyeniz varsa kabul ederim. Burada bir peperomiyacık daha. Bu da çok güzel coştu. Çok mutlu yerinden de. Şimdi peperomiya ve ripsarisler aydınlık ve begonyalar aydınlık sevdiği için bu kısmı aldım. Burası asla hani direkt güneş ışığı vesaire almıyor. O açıdan bakımı biraz daha rahat bu kısmın. Bu şekilde bırakıyorum. Suya ihtiyaçları olduğunu vesaire onlarla ilgili dediğim gibi tecrübe kazandıktan sonra sizlere bilgi vereceğim. Evet, Alocasia zebrina'yı buraya aldım. Bakalım mutlu olacak mı diye bir gözlemlemem gerekiyor. Çünkü bu da yeni bitkilerimden bir tanesi. Bu köşede güzel durdu. Biraz daha coşması gerekiyor belki ama bakalım, toprağını hiç sevmedim. Bir türlü böyle bir şey, kurumuş mos mu diyorlar buna, garip bir adı var bu toprağın. Ya, suyu o kadar hızlı tahliye ediyor ki bitki bence yeterince su alamıyor. Birazcık daha ortama alışsın, sonrasında bir toprak değişimi tahminimce yapacağım. Gövdesinin güzelliği ve yeni yaprak da geliyor. Evet, şimdi bu tarafa geçelim. Doğa çiçeklerini bu kısma aldım. Karşıdaydı bunlar. Mutlu gözüküyorlar. Bakalım bu yeni yerlerinde de umarım ki mutlu olacaklar. Bunlar yaşatabildiğim ve yaşatmayı bana öğreten bitkiler olarak nitelendirebiliriz. Bakın, normalde bu kapalı oluyor tamamen. Şu an ışık az olduğu için yukarı kaldırmış yapraklarını. Gayet sağlıklılar. Burada suda köklendirdiğim begonyam var. Bakalım kökleri ne durumda. Çok güzel. Dursun suyun içerisinde, bir şey olmaz. Gayet mutlu gözüküyor. Maranta türleri. Gene marantalar. Mukoyana. Kaletyalar. Stromantia triostar. Bunun yapraklarına bir bakım yapsam iyi olacak. Bir duş altına sokmam gerekiyor bunu. Bunun yeni saksı değişimini yaptım. O yüzden birazcık rahatsız durumdan. Geçelim singonyumlar kısmına. Şimdi singonyumlar ve dua çiçekleri, bu sırada bu bende neredeyse 7/24 çalışan fanım. Ortamın havalandırması çok önemli. Her seferinde söylüyorum. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz yere doğru. Tavsiye ederim almanızı. Hava akımı bitkiler için çok önemli. Çünkü onunla ilgili de linki bırakıyorum. Yukarı kısma singonyumlara gelirsek, burada milk konfetim var. Çok seviyorum bunu. Şurada yeni yaprağı geliyor. Singonyumlar çok fazla ışık istemiyorlar aslında ama yani şöyle, az ışığı tolere edebilen bitkiler ama ben gene de tabii ki bitkilerime fazla ışık vermeyi tercih ediyorum. Bu kısım özellikle öğleden sonra çok fazla ışık alıyor. O yüzden alokasyalar, singonyumlar buraya konumlandırılmış durumda. Bu arkadaşı bahsetmiştim. Suda köklendirmesini yapıyorum. Strawberry Ice. Bakalım sonuç ne olacak? Singonyum albo. Bayılıyorum bunun yapraklarına. Güzelliğine bakar mısınız? Hepsi ayrı ayrı güzellikte. Bu tek sarmaşık halindeydi. Singonyum White Butterfly. Sonra
onu çoğalttım. Hala çoğaltmaya devam ediyorum. Bunlar bebişleri biraz daha böyle dolu dolu bir saksı elde etmek istiyorum çünkü. Syngonium Pink, bununla birazcık cebelleşiyoruz. Bakalım kök çürümesi yaşadı. Fazla sulama yapmışım ne yazık ki. Syngoniumlar normalde hani kurumaya yakın sulamak daha mantıklı oluyor diyebilirim ama özellikle bu arkadaş tamamen kuruduktan sonra sanırım sulanması gerekiyor. Tecrübe kazanmaya başladım yani bununla ilgili. Gerçi çok uzun zamandır bende ama niyeyse bir şeyde bir yerde bir yanlışlık yaptım herhalde, bilmiyorum. Bakalım toparlayacağız. En kötü kök çürümesi devam ederse zaten şeyi alacağım. Suda köklendirmeyi alacağım. Su şişesini görmeyin, sulama kabını gördüğünüz gibi 3 tane obje her zaman candır. Tek sayı candır. Burada Alocasia poli, biliyorsunuz 3 tane poli öldürdüm diye önceden söylemiştim. Özellikle Instagram'daki arkadaşlar biliyor, bu bitkiyi alalı ne kadar oldu bilmiyorum ama bir ay olacak herhalde. Hala su vermedim, hala yaşıyor. Bence bu Alocasia grubuyla alakası olmayan bir bitki. Çünkü Alocasialar normalde toprağın kurumasını sevmezler ama sen var ya sen, bu arkadaş bir garip. Evet, burada bana canım takipçimden, arkadaşımdan hediye gelen mücevher orkide var. Umarım bakalım yaşatmayı başaracağım. Şu an gayet mutlu gözüküyor. Hiçbir sorun yok. Olmasın da zaten. Buraya geçiyorum ve bu arkadaşın bebişi. Yapraklara bakar mısınız? Deli gibi böyle açık yeşil sarımtırak diyeyim. Tamamen beyaz değil. Yapraklar veriyor ve coşmuş durumda. Yerim ben seni. Yerini çok sevdiği kesin. Bunlar dediğim gibi hani toprakları kurumaya yakın, zaten az çok belli ediyorlar. Başlarını büküyorlar. O sırada sulamalarını yapıyorum. Mospolu genelde her zaman nemli tutuyorum. Burada da mojito var. Mojito'yu buraya aldım. Niye bilmiyorum, böyle aşağıda çok yer kaplıyor. Sanırım o yüzden buraya aldım. Böyle tatlı durdu, bilmiyorum. Varyetesi geçmişti. Yeniden varyete vermeye başlıyor herhalde. Bakalım. Evet, burada Medinilla var. Medine gülü. Bununla ilgili Instagram'dan bir arkadaştan destek alıyorum. Çünkü hala çiçeklerini çıkaramadı ve gıcık alıyorum. Bir tanesi açmaya başlamış. Bakalım, umuyorum ki devamı da gelir. Seviyoruz bu arkadaşı. Bununla ilgili bana tavsiyesi hani toprağın çok fazla kurumasına izin vermemem şeklinde ve döndürmememi söyledi. Hani ışığa göre normalde bitkileri çeviriyoruz ya, çevirmememi söyledi. Ben de o şekilde bakımını sağlıyorum. Umuyorum ki işe yarayacak. Bir de Mia'nın kuyruğu çok çarpıyor. Belki o yüzden çiçekleri, tomurcukları böyle dökülüyor. Ama sanki gelmeye başlıyor çiçekleri. Bakalım. Evet, burası benim üretim hanem diyebilirim. Bu koleksiyonumdaki tek hani Anthurium Silver. Gayet mutlu yaşıyor kedili saksısında. Burada Philodendron. Bunlar minnoş oldukları için bu kısmı aldım. Çünkü birazcık da bu kısım hem buradan ışık alıyor hem buradan ışık alıyor. Biraz daha fazla aydınlık olarak nitelendirebiliriz. O yüzden bebişlerin hani en azından ortam uyum sağlaması açısından gayet güzel oluyor. Bu arkadaşı annesini trip salgını zamanında kaybettim. Ama kormdan yetiştirdim bebişi. Arkadaş geldiği için çok net çıkmıyor ama çoğaltmayı başardım. Burada Philodendron Birkin var. Bu da trip salgını sırasında hem tripsle uğraştı hem kök çürümesi yaşadı. Ama şu an böyle coşmaya başladı. Alocasia Black Cardinal. Gene bu trip salgın değil. Annesiyle ilgili sorun yaşadım çünkü toprağını hemen değiştirmiştim ama
bulduğum kormlarla bu şekilde çoğaltmasına devam ediyorum. Bakalım. Evet, Philodendron Pink. Bu hediye gelmişti bana. Yani bitki satın aldığım bir yerde hediye şeklinde yolladılar. Beğenmedikleri için satışlarını yapmıyorlardı. Ama gayet güzel büyüyor. Burada White Lizard var. Philodendron. Tatlı, bu da çok yavaş büyüyor ama ya. Ben çok sevmedim yani bu arkadaşı. Evet, burada sanırım 2-3 aydır kurtarmak için uğraştığım çok şey yaşadı bu arkadaş. Kök çürümesi yaşadı, mantar hastalığı yaşadı, bir sürü şey yaşadı ama en sonunda hem yeni yaprak veriyor hem de tadam! Evet, kökleri de çıkmaya başladı. O yüzden hani azmin zaferi diyebilirim. Karşılıklı ikimiz beraber çok güzel azmettik bu ufaklıkla ve sonunda mutlu son olarak mutluyuz. Evet, alt kısma geliyorum. Bunlar benim Regal Shield'im. Bebekleri kormdan büyüdü bunlar. Ve büyümeye devam ediyorlar. Bunu kil bilyesinde su içerisinde bakıyorum ben. Kökleri gene coşmaya başlamış. Yeni aldım bunu, yani saksını büyüttüm. Burada da toprakta baktığım var mesela. İkisi arasındaki büyüme farkını görebiliyorsunuz. Yani suda kesinlikle kormları büyütmek sanırım daha mantıklı. Burada bir güzelliğim. Bu yeni yaprağı. Bu arkadaşı şey yapamadım ya. Belki saksını gene değiştirdiğim için aslında kök sistemine bakarsanız kökleri gerçekten çok güzel ama hani böyle bir dik dik çok mutluyum yaşasın şeklinde ortama adapte olamadığını düşünüyorum ben. Arkada Princeps var. Bu da aynı şekilde Alocasia Princeps. Bunu da bir mutlu edemedim. Hatta saksını küçülttüm yeterince su alamadığını düşündüğüm için. Bakalım. Alocasia Cuprea. Yani çok fazla söz gerekmiyor bence bu arkadaşla ilgili. Çok güzel bir Alocasia türü. Hatta yeni yaprağımız da geliyor. Beni mutlu eden ve mutlu edebildiğim Alocasia'lardan bir tanesi. Hoppa! Burada Alocasia Dragon Scale. Azlani. Bunu çevirmeye başladım Dragon'la beraber. Çünkü netle arkası böyle kaldı. Bitkilerinizi çevirmeyi unutmayın o yüzden lütfen. Yani en azından her sulamada şöyle bir 10-15 santim kadar bir derece kadar bir çevirin diye tavsiye ederim. Mesela Dragon'un da arkası boş. Ama tabii çevirince de şimdi çok fazla yer kaplıyorlar. Hani bu bir sorun mu şu an için değil ama şunu göstereceğim. Şimdi ben Regal'i çevirmediğim için gördüğünüz gibi destek çubuğu kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü bu tarafa doğru aşırı derecede yatmaya başladı ve sinir bozucu hale geldi. Ya saksını büyüteceğim, biraz daha hani böyle sıkı tutulmasını isteyeceğim ya da hani şu an beni rahatsız etmiyor. Niye? Çünkü tamamen 360 derece böyle yayılmasını ben de istemem. Yer konusunda sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Bu Alocasia Pink Dragon. Hatırlarsınız uyuyan güzel bu. Ve uyandı. Şu yeni yaprağını çıkardı. Güzeller güzeli. Şimdi burada da bir tane ya yaprak ya çiçek, artık emin olamadığım bir şey gelecek umarım. Ben yaprak olmasını umut ediyorum. Evet, üst kısımda Dendrobium Nobile Bambu Orkide. Ya bunu da başaramadım sanırım ama K2 çıkarmaya başardım. Buradan K2'leri çıktı.
Umuyorum ki çiçek açacak, bakalım. Hoppa. Burada mum çiçeğim. Mum çiçeği ile ilgili tamamen toprak kuruduktan sonra sulanmasını tavsiye ediyorlar. Ben de bakımını o şekilde yapıyorum. Henüz bir çiçek göremedim ne yazık ki. Umuyorum ki ileride göreceğim. Burada suda köklendiriyorum potosumu. Bakalım köklerine. Evet, gayet güzel. Bunu sanırım daima suda bırakacağım. Bilmiyorum ama reklamı kapatalım. Evet. Burada minnoş pleam var ve yanında da String of Turtles, bir peperomia türü daha mevcut. Bu ikisi beraber kardeş kardeş böyle arabalarında gezdiriyorum bunları. Burada Atatürk çiçeği var. Öldürmemeyi başardım. Çok mutluyum. Hala yaşıyor. Çünkü birkaç tane öldürmüştüm Atatürk çiçeği. Ya bunun da nasıl yaşatıyorum mesela? Susuz kalmayı bence sevmiyor. Yerini çok sevdi orası kesin. Yeni yapraklar çıkarıyor çünkü. Hani biraz daha orman altı bitkisi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla araştırma yapmadım. Yalan söylemeyeyim ama burada raf altında hem aydınlıklar hem de böyle orman altı havası oluştuğu için yerini sevdi. Dediğim gibi hani toprağın çok fazla kurumasına izin vermiyorum ama toprağı da aşırı geçirgen. Hani suyu koyar koymaz gidiyor. O yüzden toprak değişimi de yapmayacağım. Çünkü alışmış durumda toprağına. Burada da bir mevcut herkese hediye gelen çiçekli antoryum var. Bakalım çiçeğini açtırabilecek miyim? Bu arkadaş da zaten bakımı çok kolay. Çünkü susadığı anda hop diye yapraklarını aşağıya indiriyor. Şekil 1A. Suyunu verdiğinizde başını kaldırıyor. Evet, gelelim askıdaki bitkilerimize. 2 tane yine hoyan mevcut burada. Henüz çiçekleri yok ama mutlular. Yeni yapraklar çıkarıyorlar. Bu bana yeterli. Çiçek açmasına gerek yok bir bitki. Çok sevmem için. Ha, açarsa güzel olur. Kokusu çok güzel oluyormuş çünkü merak ediyorum ben de. Buraya geçiyorum. Atlas çiçeğim. Bu da gayet mutlu. Gördüğünüz gibi böyle yeni yapraklar veriyor. Allah'ım, yaprağın dokusu o kadar tatlı ki böyle yumuş yumuş. Atlaslar çok fazla aydınlık sevmiyorlar ama bu yerini sevdi bence. Yani çiçek açacak mı gene bunu da bilmiyorum ama burada mutlu. Gerisini çok umursamıyorum. Toprağı çok kurumadığı sürece, yaprakları büzüşmeye başlamadığı sürece hiçbir şekilde sulamasını yapmıyorum. Çoğaltması ile ilgili Instagram'da video çekmiştim, hani kesiyorsun, suya koyuyorsun. Çoğaltması da çok rahat. Buradaki bitkileri nasıl suluyorum onunla da ilgili bilgi vereyim. Şimdi hoyalar ve yani hoyaları çıkarmak yerinden kolay. Onları lavaboya götürüp yıkıyorum. Atlas çok zaten nadir suladığım için hani suya ihtiyacı olduğunda buradayken sanırım, ya bu alalı bayağı oldu ama hiç suladım mı? Hiç sulamamış bile olabilirim. Bir kere suladım sanırım. Onu da tabii lavaboya götürüp suladım bu arkadaşı da, kırmamaya özen göstererek tabii dallarını. Burada bir tane daha Ripsalis var. Adını unuttum ben. Bu arkadaş da yerinden çok memnun. Bunlar yoktu yani. Burada çıkardı bu uzun sürgünlerini diyeyim. Bu arkadaşı da lavaboya götürüp yıkıyorum. Hoppa. Şöyle arkasına geçeyim. Işığı ayarlayabilirim umarım. Evet, burada ruj çiçeği var. Şimdi bu ruj çiçeği ile ilgili sorun yaşadım. Gene Instagram'daki takipçilerim bilir. Çok uzun süre susuz bıraktığım için bir sürü yaprağını ne yazık ki döktü ama artık nemli tutuyorum ve yeni
çiçekler de vermeye başladı. Bu üstünde kurumuş olan çiçekleri çok fazla bırakmayın arkadaşlar. Ben yaptım, siz yapmayın. Kurumuş çiçekleri çıkarın, koparın. Bu arkadaşta suda köklendirme yapılabiliyor. Şimdi bunu nasıl suluyorum peki? Çok hassas. Yani 2 kere falan buradan çıkararak suladım. Ne yazık ki dalları çok hızlı kırılıyor. O yüzden altındaki bu saksının şeyi çıkardım. Tabağını çıkardım. Tabi bu şöyle gösterebileceğim 2 saksı halinde, umarım netlemiştir. Yani bunu dekoratif saksı olarak kullanıyorum. Bunun içinde bir saksı daha var. Yukarıdan sulamasını yapıyorum. Altına bir tane kova koyuyorum. Hiçbir şekilde yerinden çıkarmadan suluyorum. Sevdi. Ya mutlu aslında, çünkü şöyle göstereyim, yeni yapraklar da çıkarıyor, çiçek de açıyor. Bakalım, elbet yaprak da döküyor. Elbet anlaşacağız kendisiyle. Burada güzeller güzelim, kalp kalbe karşı yerini çok sevdi. Gitgide Mia'nın oynayabileceği seviyeye kadar uzanıyor. Bu arkadaşlar da tabii yoğun aydınlığı seviyorlar ama bitkilerin çoğu adaptasyon sağlanamadıysa eğer direkt güneş ışığını sevmiyorlar. Buraya da direkt güneş ışığı, dediğim gibi, geldiğinde zaten tül perdeyle şu an bir ufak adaptasyon yapıyorum. Bu arkadaşı da toprağa takır takır kuruduktan sonra sulamasını yapıyorum. Bunu götürüyorum lavaboya sularken, ama yukarıdaki kancasından çıkarıp götürüyorum. Saksıdan çıkarmıyorum. Zaten çok fazla su istemediği için beni zorlamıyor. Burada da bir başka ripsayısı arkadaşlar. Ripsayısları taktım bu ara. Bakımı da kolay, çünkü şimdi evdeki bitki sayısı artınca bakımı kolay türlere yöneliyorsun ki hani çok fazla yeterince zamanını aldıkları için daha da fazla zamanını almasınlar diye. Evet. Bir de odanın diğer kısmı kaldı. O kısma da bakalım. Bu da buraya taşımışım. Non-stop bir video oldu. Güzel oldu. Evet, aglonemaları gene yaz geldiği için uzak kısma taşıdım. Çünkü hem az ışığı tolere ediyorlar hem de tercih ediyorlar bence. Burada gayet mutlular. Bakımı daha kolaylaşıyor az ışığa getirdiğim zaman. Ekstradan bir fazla sulama vesaire gerektirmiyor. Bu kış boyunca ama 2 tane aglonema sıkıntısı yaşadım. Kök çürümesiyle alakalı. Kışın bu arkadaşları sulamamak lazım. Güzel bir tecrübe oldu benim için de bu. Burada kök çürümesi olduğu için keserek demin gösterdiğim çoğalttığım begonyam kendisine geldi ve burada yeni yaprak çıkardığı için onu da burada tutuyorum. Evet, dağ palmiyesi. Bunun kurtarma videosunu paylaşmıştım arkadaşlar. Kendisine geldi. Susuz bırakmıyorum artık ve şu anda da yeniden tohumlarını, tomurcuklarını, çiçeklerini veriyor. Yani bu arkadaş da yerini sevdi diyebilirim. Işığı yeterince alabilmesi için gördüğünüz gibi biraz komik duruyor ama taburede yükseltmesini sağladım. Burası az orta ışık seviyesi diyebilirim salonun bu kısmı. Burada da benim kedoş koleksiyonum var. Kedi bibloları. Evet, geldik gene bu tarafa. İşte Monstera buradaydı. Oraya aldım. Daha mutlu olacağına inanıyorum. Zeze plant burada. Zeze bitkisi coşmuş durumda. Yeni bebeklerini bir anda patlattı hepsini. Eskileri sarktı, sorun değil. Yerini sevdiği sürece benim için önemli değil.
Burada yeni aldığım Enjoy var. Bakalım, şu an karantinada. Bir de toprağa aşırı ıslak geldi. O yüzden birazcık kurumasını bekliyorum. Eğer olur da kök çürümesiyle ilgili bir sorun ibaresi gösterirse toprağını değiştireceğim. Sen uyuyormuşsun burada. Annem. Her yer Mia'nın yatağı. Evet. Burası da güzeller güzeli kitaplığım. Burada gene Brezil var. Ay, ben bunun şeyle adını karıştırıyorum ya, Birkin'le Brezil'i. Demin ne dedim acaba ötekine? Bu Brezil, öteki Birkin. Bunu buraya alıştırmaya çalışıyorum çünkü kitaplığımı doldursun istiyorum ama ve lakin çok yavaş büyüyor. Ama büyüyor en azından. O yüzden burada kalmaya devam edebilir. Kaç tanesi de ölmüş. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Bu ya sizler kolay kauçuk bakıyorsunuz ama ben çok zorlanıyorum saçma bir şekilde. Üst kattaydı, yatak odasındaydı bir tane takipçim. Üst kattaki bitkilere de baksana, niye sevmediğin bitkilere bakmıyorsun dedi. Haklı olarak aslında ben bakıyorum ama üst katın nem oranı o kadar düşük olduğu için bitkiler mutlu olamıyor. Yani mutlu edemiyorum. Aslında üst katta bakım sağlamak da birazcık avantaj oldu. Çünkü sizlerden bazen soru geliyor. Hani şu bitkimde şöyle bir sorun var, nedir sebebi diye. En azından nemsizliğin nasıl bir soruna yol açtığını gayet güzel üst katta tecrübe etmiş oldum. Bu arkadaşı da aşağıya getirdim. Budamasını da yaptım. Tepe çeliğini kestim. Netleyecek umarım. Evet, şurada minicik bir filiz vermiş ama bakalım mutlu edebilecek miyim bu arkadaşı? Nem eksikliği, su eksikliği çok fazla sorun yaşıyor bence. Başaracağım ama. Yani bu kadar zor bitkilere bakıp kauçuğa bakamıyor olmak gerçekten beni çok üzüyor. Bahsetmediğim başka bir şey var mı diye şöyle bir gezinti sağlıyorum gene. Yani arkadaşlar, tasarımla ilgili dediğim gibi tasarım, evin şekli bizi yansıtır. Bu benim yani. Dağınıklık içindeki bir düzenim ben. Benim hayatım da böyle. Bakış açım da böyle dünyaya, hayata. O yüzden hani siz kendinizi nasıl iyi hissedeceksiniz o şekilde tasarım yapın ama tek sayıdan asla vazgeçmeyin. Bir köşeyi vurgulamak istiyorsanız tek sayı kullanın. Boy farklarına özellikle dikkat edin. İrili ufaklı bitkiler kullanma ile ilgili. Başka ne söyleyebilirim? Soracağınız soru varsa zevkle yanıtlarım. Burası da benim kitap okuma köşem ama genelde gene Mia Hanım kullanıyor. Ya hiç beklemediğim kadar uzun bir video oldu ama umuyorum ki keyif alarak izlersiniz diyeyim. Hani birazcık spontane, birazcık doğal halimle konuştuğumu söyleyebilirim. Umarım memnun kalmışsınızdır bitki odası ve salonum gezisinden diyorum ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım diyerek hepinize iyi haftalar diyorum. Bay bay.